Stres, baskı altında veya olumsuz hissedilen anlarda yaşanan fiziksel ve duygusal bir tepkidir. Günlük yaşamda belirli seviyelerde stres yaşanması normaldir. Hatta yönetilebildiği sürece insanları motive eden unsurlardan biri de strestir. Ancak aşırı stres kişinin sağlığını kötü şekilde etkiler ve birçok farklı probleme neden olur. Bu videoda yoğun olarak yaşanan stresin belirtilerini, vücuda nasıl zarar verdiğini ve bu problemle başa çıkma konularını ele alıyoruz. Stresin sebepleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bazı insanlar strese karşı daha dayanıklı iken bazı insanlarsa daha hassastır. Bir insanın yoğun fiziksel veya zihinsel stres tepkisi gösterdiği bir durumda bir başkası hiçbir tepki belirtisi göstermeyebilir. Aile fertlerinden birini kaybetmek, yeni bir okula ya da işe başlamak ve taşınmak gibi günlük yaşamda meydana gelen önemli değişiklikler strese sebep olabilir. Bunların yanı sıra insan ilişkilerinde yaşanan problemler, sevgiliden ayrılma, boşanmalar, iş hayatında karşılaşılan güçlükler ve ekonomik problemler de önemli birer stres kaynağıdır. Saydığımız bu faktörlerin yanı sıra posttravmatik stres bozukluğu olarak bilinen travma sonrası stres bozukluğu da kişilerin yaşamında önemli bir stres kaynağı olabilir. Çeşitli kazalar, savaşlar, doğal afetler, taciz ve tecavüz gibi durumlar travma sonrası stres bozukluğunun başlıca sebepleri arasında gelir. Posttravmatik stres bozukluğu, kaygı ve stresin yanı sıra çeşitli sağlık problemlerine ve insan ilişkilerinde sorunlara yol açabilir. Farklı stres türleri vardır ve bunları tanımak stresle başa çıkma açısından oldukça önem taşır. İstesek de istemesek de hayatın akışı içinde hepimiz belirli oranlarda strese maruz kalırız. Eğer vücudumuz bu stresle başa çıkabiliyorsa buna akut stres denir. Gün içinde oldukça sık akut stres yaşanması durumuysa episodik akut stres olarak adlandırılır. Episodik akut stres, kişinin genelde gergin hissetmesi ve daha çabuk sinirlenmesi gibi durumlara neden olabilir. Eğer episodik akut stres kontrol altına alınamazsa bu durum kronik stres olarak adlandırılır. Kronik stres birçok açıdan vücuda ciddi zararları olan ve kişinin enerjisini tüketen bir stres türüdür. Fiziksel ve zihinsel sağlık açısından kronik stresin uygun baş etme yöntemleriyle kontrol altına alınması gerekir. Çözüm odaklı bir anlayışla uygulayacağınız stresle baş etme yöntemleri sayesinde stres seviyenizi büyük oranda düşürebilirsiniz. Bu yöntemlerin başarı oranı yüksek olmasına rağmen bazı durumlarda bir uzmandan destek almak da gerekebilir. Yoğun olarak yaşanan stres, zihinsel, fiziksel veya davranışsal olarak kendini belli edebilir. Zihinsel belirtiler arasında kaygı, karamsarlık, öfke, unutkanlık, değersizlik duygusu ve odaklanamama gibi problemler vardır. Fiziksel belirtiler arasında ise hızlı nefes alma, çarpıntı, yüksek kan basıncı, kas gerginliği gibi durumlar bulunur. Ayrıca yaşanan stresin özelliğine bağlı olarak ağız kuruluğu, yutkunma zorluğu, el terlemesi, hazımsızlık, mide problemleri gibi sorunlar da görülebilir. Diş sıkma, baş ağrısı, uyku problemleri ve cinsel sorunlar da yine aşırı stres kaynaklı olabilir. Eğer bu olumsuz belirtilerden bir ya da birkaçını yaşıyorsanız aşırı stres problemine sahip olabilirsiniz. Yoğun stresin oldukça yıkıcı olan sonuçlarından kaçınmak için farkındalık ve bu belirtilere karşı uyanık olmak son derece önem taşır. Yoğun stres belirtilerini ne kadar çabuk fark eder ve uygun baş etme yöntemleri geliştirirseniz bu stresin sebep olabileceği hastalıklardan o ölçüde korunabilirsiniz. Uzun süreli strese maruz kalmak insan sağlığı açısından oldukça yıpratıcı bir durumdur. Yoğun stres vücudun birçok sistemini olumsuz yönde etkiler, işlevlerinin aksamasına sebep olur. Yoğun strese maruz kalma durumunda en çok karşılaşılan hastalıklardan biri mide ülseridir. Bu hastalık beslenme ve sindirim sorunlarının yanı sıra mide kanamasına kadar varabilen ölçekte sağlık problemlerine yol açabilir.
Uzun süreli strese bağlı olarak damar duvarlarında yağlanma, damar tıkanıklığı ve kalp krizi riski de oluşur. Stresten uzak durarak kalp damar sağlığınızın korunmasına katkıda bulunabilirsiniz. Özellikle ileri yaşlardaki kişilerin buna dikkat etmeleri önemlidir. Uzun süreli stres bağışıklık sistemini de olumsuz etkiler. Bu sebeple vücudun hastalıklara karşı direnci düşer. Yoğun stres sorunu yaşayan kişilerde depresyon, panik bozukluk, kaygı ve çeşitli zihinsel problemler daha çok görülür. Ayrıca yoğun olarak yaşanan stres, kilo problemleri ve cilt sorunlarına da yol açabilmekte ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürmektedir. Stres yönetimi, gerginlik seviyesini düşürerek zihinsel ve fiziksel sağlığın korunmasını sağladığı için son derece önemlidir. Hayatın akışı içinde ister istemez maruz kaldığımız yoğun strese karşı etkili baş etme yöntemlerini kullanmalı ve bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Stres yönetimi içinde zaman yönetimi, kendine vakit ayırma, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve aktif sosyal yaşam gibi son derece etkili teknikler vardır. Kola, kahve ve çay gibi stresi artırabilen içeceklerin tüketim oranlarına da dikkat etmek önemlidir. Düzenli nefes egzersizleri ise gerginliğin ve stres seviyesinin azaltılmasında oldukça etkili tekniklerdir. Yaşanan stresin türüne göre olumlu iç konuşmalar ve kendi kendine telkin gibi yararlı teknikler de kullanılabilir. Stresle baş etme yöntemleri son derece başarılı tekniklerdir. Ancak buna rağmen yaşanan stresin boyutlarına ve kişisel özelliklere bağlı olarak bir uzman yardımı almak da gerekebilir. Kendinizi ne kadar iyi tanır, stres belirtilerinin ve sebeplerinin farkında olursanız stres yönetiminde o ölçüde başarılı olursunuz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Stresten uzak, huzurlu günler dileriz. İzlediğiniz için teşekkürler.